Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bugün FED tutanakları açıklanacak. O yüzden altın yatırımcıları için bugün çok önemli olacak. Çünkü FED tarafından gelecek sinyaller altında ve gümüş tarafında yönü belli edecek. Önemli verilerin de açıklanması anlamı taşıyacak. Bizlerin beklentisi doğrultusunda bir süredir güç kaybı yaşayan altın önümüzdeki günler içerisinde bir yatay seyre yöneldi. Ve altın yatırımcıları da FED tutanaklarından çıkacak olan sonucu beklemeye başladı. Altın fiyatları merkez bankalarının alacağı faiz aksiyonu ve FED'in faiz kararına ilişkin tutanakların açıklanmasıyla birlikte arkadaşlar kendi yönünü belirlemiş olacak. Merkez bankalarının 2023 yılında faiz arttırımlarına devam edeceği sinyali ve enflasyon sorunun bir müddet daha süreceğine ilişkin mesajları biliyorsunuz altın tarafını olumsuz yönde etkiliyordu. Bugün özelinde ise altın fiyatlarının etkileyen en büyük nedenlerden birinin FED'in toplantı tutanakları olacağını hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye saatiyle saat 22.00 civarında bu tutanaklar açıklanacak ve bu tutanaklar doğrultusunda ons altın, gram gümüş ve ons gümüş yollarını belirlemeye çalışacak. Peki bu tutanaklar çerçevesinde bizler ons altın ve gram altın tarafında veya gümüş tarafında hangi seviyelere kadar düşüşler bekleyebiliriz? Bunları da sizlerle birlikte hep beraber inceleyelim. Bakın şurada bir oluşumumuz var ve bir nolu destek bölgesinden gelen alanımız ilk desteğin bizlere 1800 dolar civarından geçtiğini gösteriyor. Burada ilk desteğimizin ve kuvvetli destek bölgemizin altının ons tarafında 1800 dolar civarından geçtiğini görüyoruz. Şimdi birazcık daha burada bir sarkma olabilir mi? Evet, olabilir. Olabilirse de bakın şuradaki alttan geçen ikinci kuvvetli destek noktası var. Orası da 1780 dolar civarına denk gelen ikinci kuvvetli destek noktası ve bu destek noktalarının daha altında bizler bir hareket altın tarafında özellikle beklentisi içerisinde değiliz. O yüzden bugün itibariyle baktığımız zaman altında FED tutanaklarının açıklanacak olmasından kaynaklı olarak hareketlerin kısıtlı, genellikle 1830 ve 1838 dolarlar civarında sıkışık seyrine devam ettiğini de görüyoruz. Gram altında ons bazlı olarak hareketlerin yönü gene belli olacaktır. Ons altın tarafında benim takip ettiğim ve sizlerle birlikte bunu buradan takip edeceğimiz de bir oluşum ilerleyen dönemlerde ve süreçlerde yaşanacağını düşünen taraftayım. O yüzdendir de bu oluşum benim için çok önemli ve bu oluşumun 1780 dolar civarının altında bir altın ons olmaması ve buradan tekrardan yukarı yönlü bir dönüşü altında önemli bir kırılım seviyesini beraberinde getirebilir. O yüzden buradaki 1941 ve 1958 dolar seviyesi aralığı benim için altında çok önemli bir kritik seviye. Bakalım bu seviye aşılabilecek mi? Ya da 1941 ve 58 dolar seviyesi aralığında şu şekilde bir git gel yapıp bunu zamana yayacak bir altının onsuyla karşı karşıya kalacağız mı? Fakat bu 1780 dolarların altında bir daha altının onsunu görmez isek sevgili dostlarım, bu altında yukarı yönlü hareketin ilk etapta 2100 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketini devam etmesi ve hatta daha da üst seviyelere doğru altını götürmesi de mümkün. Evet, gram altın gram fiyatına baktığımız zaman neden bir düşüş yaşandığıyla ilgili soru hemen aklımıza geliyor. Çünkü altın fiyatları son dönemde FED'in beklenenden daha uzun sıkı para politikası adımlarını sürdüreceği ve faiz arttırımlarına gideceği yönündeki beklentilerle yükseliş trendine belli bir süre ara vermişti. İşte bugünkü akşam 22.00 itibariyle açıklanacak olan FED tutanaklarında 2023 yılı içerisinde FED faiz artışlarına devam edecek mi? Bunun kararını hep birlikte sizlerle gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bu haber beklenirken ons altın tarafında 1830 ile 1840 dolarlar arasına sıkışan bir hareketlilik bugün itibariyle görülmüşken gram altın tarafında da 1110 ve 1117 destek dirençleri arasında bir sıkışma göze çarpıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi? Kapalı çarşı tarafına baktığımız zaman kapalı çarşıda ve serbest piyasada ayrı gram fiyatlaması, bankalar tarafına baktığımız zaman makas aralıklarıyla birlikte gene ayrı bir fiyat dalgalanması, normal grafikler üzerinde baktığımız zaman da ayrı 3 çeşit bir altın fiyatı şu an itibariyle piyasada maalesef ki görülüyor sevgili dostlarım. O yüzden altın fiyatları ile ilgili daha düşüş yaşanacaktır şeklinde bir açıklama yapmak için ben henüz çok erken olduğunu düşünen taraftayım. Özellikle gram tarafında biliyorsunuz doların şu an bir sabit tutulma çabalarıyla birlikte hareketini 1800
18.80 üzerinde tutması gene gram altın tarafında 1800 doların altında da bir ons fiyatı beklemediğimiz için buradaki hareketin yukarı yönlü tekrardan yöneleceği yönündeki düşüncem var. Tabii Fed'in para piyasalarında sergilediği şahin tutum ile ons altın fiyatı gene 1830 dolarlar seviyesine kadar inmişken buradaki hareket de bir 1800 dolar seviyesine doğru veya 1780 dolar seviyesine doğru aşağı yönlü gelir ise bu gram altında çok iyi bir alım fırsatı yaratır. Ve bu da bizler için özellikle gram altında 1080 TL civarına doğru bir hareketi işaret eder. Ve yukarıda da 1117 Türk lirası civarlarında sıkışan bir gram altın sizlerle birlikte izleriz. Tabii bu 1080 TL civarlarına doğru gram altında bir hareket olacaktır. Anlamı kesinlikle taşımasın arkadaşlar. Çünkü biz bazı atraksiyonları değerlendirmek amacıyla bu fiyat aralıklarını şu an için gösteriyoruz. Bakın şuradaki alanın kırılması, yani 1117'nin kırılması çok önemli. Çünkü 1117 eğer ki gram altında yukarı yönlü kırılırsa yeni bir direncin yukarı kırılması ve bu hareketin 1145 TL civarına kadar gram altında yukarı yönlü hareketi tetikleme olasılığı da oldukça fazla olur. Şimdi bizler için ve sizlerle birlikte de uzun zamandır bekliyorduk. İlk hedefimiz burada bizim artık 1207 TL civarına doğru gidecek olan bir gram altın hedefimiz var ve bu hedefi sizlerle birlikte takipte kalacağız. Fakat bunun için ilk etapta şuradaki 1117 TL'den geçen direncin üzerinde kapanışlar yapmamız şart ve burayı koruyabilmemiz de önemli olacak. FED tutanakları dediğim gibi önemli olacak. Eğer ki FED şahin tutumuna devam edecek yıl içerisinde 2023 yılı içerisinde faiz arttırımlarına devam edecektir yönünde piyasa bir sinyal alır ise burada gram altın tarafında da ons bazlı olarak aşağı yönlü hareketleri beraber izleyebiliriz. Aksi takdirdeki Fed'in son faiz arttırımlarını artık durduracağı yönünde bir karar tutanaklardan piyasalar sezer ise de 1117 TL'nin üzerini kıran bir gram altının yukarı yönlü hareketlerinde ilk etapta 1158 ve onun üzerinde de 1207 TL civarına doğru da gram altını götürme olasılığı oldukça fazla. Gümüş tarafına da hemen Gümüşün ons tarafına da gene baktığımız zaman bugünkü FED tutanakları gümüş için de geçerli. Buradaki oluşum aynı altının onsunda olan bir oluşum gibi gümüşün ons tarafında da bir oluşum bölgesi var ve bunun da alt taraftan geçen 21-23 seviyesindeki destek bölgesi çok önemli bir destek bölgesi olarak göze çarpıyor sevgili dostlarım. Ben 21-23 desteğinin altında bir hareket gümüşün özellikle ons tarafında beklemiyorum. Tabii bu 21-23'e kadar da gelecek diye bir koşul yok. Fakat buradan dönüşün, bakın buradan dönüşün bu çanağın tamamlanması anlamı taşıyacağından dolayı gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketlerin bir anda dönüş yapabileceği ve özellikle de bu 24.70 seviyesinin gümüşte çok önemli bir alan olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısa zamanda gümüşün ons tarafında 24.70'e doğru bir atak ve kısa vadede de şu 27 seviyesindeki beklentimiz olan ana hedef bölgesine doğru 27 dolar 60 sent civarına doğru da gümüşün ons tarafındaki yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz sevgili dostlarım. O yüzden önemli formasyonumuz gümüşün ons tarafında geçerliliğini koruyor ve bizler için düzeltmenin artık bitebileceği alanları hep birlikte burada zaten sizlerle birlikte gördük. Gram gümüş tarafında ise gene bu grafik üzerinde gram gümüşü de destekleyen hareketlerin ve yukarı yönlü hareketin nasıl olacağını çok iyi bir şekilde görebiliriz. Çünkü ons ve dolar bazlı hareketlerin birleşiminden gümüş gramda meydana geliyor arkadaşlar. Orada da 12 lira 68 kuruş civarına kadar aşağı yönlü hareketler birer düzeltme seviyesi şeklinde takip edilir. Ve buradan geri dönüş çanağın tamamlanması anlamı taşıyacaktır. Ve burada da gene en önemli seviye olarak takip edeceğimiz alan şu 14 lira 55 kuruş seviyesinden geçen bölge olacaktır. Buranın kırılmasıyla birlikte çanak yukarı yönlü kırılacak ve yukarı yönlü hareket ivmesi olarak da sizlerle birlikte takip ettiğimiz 16 lira 40 kuruş seviyesindeki bu kısa vadeli ana hedef bölgemizi tekrardan gümüşün gram tarafında da test edeceğimizi
düşünen taraftayım. Tabii bunlar benim düşüncelerim. Sizler de kendi görüş ve düşüncelerinizi videonun altına yorum şeklinde yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.